Kalpazanlar kalp paraya nasıl gümüş sürerler ve üstüne padişahın adını kazırlarsa, onların sözlerinin dış yüzü de tevhid ve şeriattır. Fakat iç yüzü ekmekteki delice tohumuna benzer. Kalpazanlar ne yapar? Sahte para basar. Değil mi? Geçenlerde gene birisi Adana'da mı nerede yakalandı? Haberlerde vardı. Dolar bastırıyormuş adam. Adam bir de diyor ki ekonomiyi düzeltecektim ben diyor. Bak kalpazan vatana millete o kimse kendince iyilik yaptığını düşünüyor. Hani hayır o parayı bastırıp git Amerika'da kullan onu. Ama Türkiye'de milleti aldatacaksın. Hazreti Pir de diyor ki kalpazan diyor normalde kalp paranın üzerine gümüş suyuna batırıyor. Tabi o zaman için gümüş akçe geçiyor ya. Şimdi kalpazan ne yapacak? Altın suyuna bandıracak. Şimdi kalpazan ne yapıyor? Altın suyuna bandırıyor. Münafık da kendisini altın suyuna bandırır. Sana bir anlatır, sen onu çok takva ehli görürsün. Bir sana din anlatır, sen kendi dindarlığından utanırsın. Kalpazan böyledir. O yüzden normalde insanlar da içi boştur, riya sahibidir aslında, boş tenekedir. Ama sana bir dervişlik satar, sen dervişliğinden utanırsın. Bütün haller ondan soruludur. Bütün maneviyat ondan soruludur. Haşa neredeyse Geylani Hazretleri bir şey yapacağı zaman ona soracak. Öyle anlatır. O da ayrı bir kalpazanlıktır. Adam yeşil cübbe, başında sarık, ondan sonra takke. Bizim Mehmet orada. Mevlüt amca çağırdı. Koş dedi bana. Ondan sonra ben de bir şey var dedim, koştum. Birisi Mevlüt amcanın dükkanında sema ediyor. Böyle hem esma çekiyor hem sema ediyor. Dedi, kitapçı dükkanının içinden böyle baktım. İçim ısınmadı adama. Dedim mübarek olsun dedim, yürüdüm. Dedim Allah'ım ben hata yaptıysam bunun hakikatini bana göster dedim. 2 saat sonra heykelin orada dileniyor. Yine yeşil cübbe, başında sarık, her şey böyle dileniyor. Böyle baktım, gözünün içine baktım böyle, tak kafasını çevirdi. Allah'ım dedim içimden, yeşil cübbeyle, başındaki beyaz sarıkla, takkeyle dilenen bir kimse. Şimdi onun dışı altın. İçi gümüş bile değil, bakır bile değil, cüruf. Cüruf. Sen din kisvesinde dileniyorsun. Tarikat kisvesinde dileniyorsun. Ama dışı altın. Hani meşhur ya Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında olan şey. Güvercin demiş ki ben bundan davacıyım. Neden demiş? Bu demiş derviş kılıklıydı. Ben bu bana bir şey yapmaz diye kaçmadım demiş. Kaçmayınca bu son anda beni yakalayıp öldürmek istedi. Demiş benim kanadımı kırdı. Ben bundan davacıyım demiş. Demiş dönmüş dervişe Süleyman Aleyhisselam. Demiş ne yaptın? Ben demiş bunun üzerine giderken bu kaçmadı demiş. Ben de onu yakalayıp kesip yiyecektim. O da kuş demiş ki, güvercin demiş ki ben onun üzerindeki kisvesinden dolayı kaçmadım. Bunun üzerindeki kisve derviş kisvesiydi. Dervişler bir cana kıymaz, bir zarar vermez dedim demiş. O yüzden kaçmadım. Öyle deyince Süleyman Aleyhisselam demiş ne istiyorsun? Kısas mı yapayım? Hayır demiş. Ben onun kolunun koparılmasını, kırılmasını istemiyorum. Ama demiş onun üzerindeki kıyafeti soy ki başka bir kardeşimiz aldanıp da demiş. Aldanıp da ona güvenmesin demiş.
Demek ki dervişlik kisvesiyle olmayacak olan şeyler var. Ben bazen derim, sakal bıraktın mı? Evet. Sakal İslami bir simgedir. Sakala uygun yaşa. Dışarıda kadına kıza bakma. Sakala uygun yaşa. İnsanları aldatma. Sakala uygun yaşa. Ağzından küfür çıkmasın. Sakala uygun yaşa. Eşini dövme, eşine hakaret etme. Çocuklarını dövme, çocuğuna hakaret etme. Hiç kimseye yanlış davranma. Dervişsin, dervişliğin hukukunu gözet. Dervişliğin ahlakını gözet. Dervişlik ahlakı üzerinde yürü. Başın örtülü mü? Örtülü. Başın örtülü, dışarıda cigarayı savutturacağım diye uğraşma. Başın örtülü, sen daracık bir pantolonla çıkma. Başın örtülü, üzerine bir tane body giymişsin daracık, öyle dışarı çıkma. Öyle çıkma dışarı. Başın örtülü, daracık kıyafetlerle çıkma. Başın örtülü, boyacı küpüne girmişsin sanki. Öyle boyanmış çıkmış. Yapma. Örtü çünkü dini bir simge. Evet. Sen o başörtüsünü taktığın zaman dini bir simgeyi üzerinde taşıyorsun. Yapma. Sakal dini bir simge. Cübbe dini bir simge. Sakal bütün peygamberlerin sünneti. Cübbe bütün peygamberlerin sünneti. Sarık Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti. Cebrail aleyhisselam öğretti sarık sarmayı ona. Sarıkla dışarıda dolaşıyorsan o bir simge. Ona uygun dışarıda dolaş. Bunu koru. Bunu muhafaza et. Bunu koruyup muhafaza edemeyeceksen hiç öyle bir simgeyle dolaşma. Hiç. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. O yüzden normalde o içi boş, riyakar, ikiyüzlü, münafık, ahlaklı insanlar toplum içerisinde Allah muhafaza eylesin. Böyle altın gibi gösterirler kendilerini. Hatta böyle zaman zaman dervişlik anlatırım ben, böyle söylerim. Ondan zikrullahı anlatıyorum, şunu bunu yapıyor. O kendince şöyle görüyor kendini. Yani onun ihtiyacı yok öyle bir şeylere. Yani zikrullah yapanlar, bu tarikat ehli olan yalancı, hırsız, uğursuz, tembel böyle şeyler. Ben tabii çatır çatır konuşunca kalıyor. Namaz dinde en son kalıdır. Namazı yıkılanın dini de yıkılır. Hem namaz kılmayacak, hem Müslümanları hor hakir görecek. Hem oruç tutmayacak, hem Müslümanlar oruç tutanları hor hakir görecek. Hem hacca gitmeyecek farz olduğu halde ona, hem de hacca gidenleri hor hakir görecek. Müslümanlar da ezik büzük duruyorlar ya böyle. Ne alakası var deyince duruyor şimdi. Sana hac farz. Sen bu parayla, bu pulla hac farz. Gitmezsen senin Hristiyan veya Yahudi olarak ölmende bir beis yoktur. Hadis-i şerif. Ölürken Hristiyan veya Yahudi olarak öleceksin. İkisinden biri. Neden? Sende hacca gidecek para olduğu halde sen Araplara para mı yedireceğim dedin, hacca gitmedin. Laf da bu. Meşhur ya. Araplara para mı yedireceksin? Avrupa'yı yediriyorsun ya. Maldivlere gidiyorsun yediriyorsun ya. Adalara modalara gidiyorsun yediriyorsun ya. Bilmem neredeki adalarda gidiyorsun ya, para yediriyorsun ya. Hususi Tayland'a gidiyorsun ya, para yediriyorsun ya. Neymiş de beli tutulukmuş da Tayland'daki masajlar çok iyiymiş. Tabii. Tayland'a gidiyor. Özel hususi Bursa'dan uçak kaldırıyorlardı ben tekstilde uğraşırken. Tekstilcilere ait. Ne diyorsunuz dedim eşlerinize, tahsilata gidiyoruz dediler. Bir uçak dolusu Bursa'dan tekstilci tahsilata gidiyor. Nereye? Tayland'a. Tabii. Fuara gidiyorlar. Nerede fuar diyorum ben? Nerede fuar? Ben de ilk önce anlamıyorum ya. Ondan sonra Mustafa abi
Buyur abicim. Abi fuar var. Geliyor musun? Katılıyorum. Nerede diyorum ben? Tayland abi diyor. Lan Tayland'da tekstil fuarı ne arar diyorum ben. Tayland'ın tekstille işi ne diyorum ben. Ah be abi ya sen çok geride kaldın ya diyor. On geride kalmışız biz evet. Yani onlar Tayland'da fuarda organize ederler ha. Oraya 2 tane kumaş koy, oraya bir fotoğraf çek. Geldi kumaşlara bakıyormuş gibi. Tamam oraya paraya yediriyorsun ya. Tabii. Yediriyor oralara. Hacca para yok, Araplar yemesin. Taylandlılar yesin, Araplar yemesin. Maldivliler yesin, Araplar yemesin. Evet. Yani ondan sonra git Amerika'nın bilmem neresinden villa al, Amerikalılar yesin ama Araplar yemesin. Hacca gitmeyecek çünkü o. Neden? Münafık. İnanmıyor. Müslümanlar da bunları dinliyor böyle ya. Bir itiraz eden yok, laf söyleyen yok, hayır öyle değil diyen yok. Bunlar ahkam kesiyor. Münafıklığını onlar böyle ayna tutacak bir kimse de yok. Arkadaş zengin ya, ondan mal alacak, ona mal satacak. Eğiliyor onun önünde. Halbuki hadis-i şerif var. Birisinin zenginliğinden dolayı siz onun önünde eğilirseniz dininizin yarısı gidiyor. Birinin zenginliğinden dolayı onun önünde eğilirseniz, onun ahkamını dinlerseniz dininizin yarısı gidiyor. O zengin ya, dini de çok iyi biliyor. O yüksek bürokrat ya, dini de çok iyi biliyor. O yüksek siyasetçi ya, dini de çok iyi biliyor. Onun da önünde herkes el pençe duruyor ya, onun anlattığı dine seslenmiyor ya, ona tebliğ etmiyor ya. Ona tebliğ etmeyince o kimse dininin yarısı gidiyor. Hop kardeş, bu senin dediğin gibi değil diyemiyor ona. Müslümanlar denizin üzerinde köpük misali çünkü. Ona bir şey diyemiyor. Ya aynı partiden ya o partiyle işi var Allah muhafaza eylesin.